Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yakın zamanda yaşamış olduğum bir sorun hakkında yardımcı olmaya çalışacağım. Büyük ihtimalle sizler de yaşadınız. Şimdi Premiere Pro'yu birçoğumuz kullanıyor video editlerken. Video editlemek istediğimde videoyu hazırladım, yaptım, bitti. Dışa aktarmak istediğimde, export yapmak istediğimde karşıma şu şekilde bir hata çıkıyor. File importer directed en şeklinde okuma yazma hatası şeklinde bir hata geliyor. XMP hatası diye de adlandırılabiliyor bu. Disable şeklinde. Evet, atmış olduğum videolar şu şekilde hatalı çıkıyor. Bakın şu şekilde çıkıyor. Ve böyle bir sayfayla karşılaşıyorsunuz. Şimdi bunun birden fazla yolu var. Ben hepsini denedim. Olmadı. Örnek veriyorum mesela. Ben videoyu C'ye atıyordum genelde. Şu yapılanlar klasörüne. Ama dün yapmak istediğimde dün akşam videoyu çıkartamadım dışarı. Hatalı bir şekilde çıktı. Ve bu hatayla karşılaştım. İnternette baya araştırdım. Birden fazla bakın şurada şöyle bir özellik gelmiş. Bununla ilgili bir sorun var herhalde. Güncellemeden sonra. Ama Mac Pro'da böyle bir sorun yaşamadım. Mac Pro direkt olarak attı. Herhangi bir problem yaşamadım Mac Pro'da. Tamamen Windows tabanlı işletim sisteminde yaşadım. Şimdi resimleri çıkartayım. Edit yapıyorsunuz. Video başarılı bir şekilde aktarıldığı zaman şurası mavi oluyor. Ama bunda sarı oluyor. Video fark etmiyor. Video tabanlı ya da hard diskinizle ilgili bir sorun değil. Direkt olarak işlem bittikten sonra bu şekilde hata veriyor ve video 0 byte olarak gözüküyor. Şimdi nasıl çözdüğüme bakalım isterseniz. Şunu hatayı resetleyelim. Şunu da silelim. Bakın videomuzu attık. Sekansımızı hazırladık. Her şeyimiz tamam. Burada video fark etmiyor. Burada önemli olan nokta videonun kodlanmasıyla. Mesela çıkıştaki kodlamanın değiştirmeniz gerekiyor. Şöyle yapalım. Şuradaki blokumuz da kalsın. Şöyle dursun. Tamam. Şimdi videoyu düzenlediniz. Çıktı almak istiyorsunuz. Bunun için export'a geleceksiniz bakın. Bu bana Adobe'nin çağrı merkezinden uzak bağlantı yaparak çözdüğümüz bir çözüm yolu. Kendileri bu sorunun şu an için yaşandığını ve mühendislerine bu sorunu düzeltmeye çalıştığını belirtti. Dün baya bir iki saatten fazla görüştük kendisiyle. Şimdi burada tüm standart ayarlarımız bunlar ama şurada geliyoruz. Bakın more kısmına geleceğiz. Bakın. Şunu hardware encoding'den software'e çevireceksiniz. Bu benim bilgisayarımda yapmış olduğum çözüm. Tek bunu değiştiriyorsunuz. Başka bir yerde değişiklik yapmanıza gerek yok. İsim değiştirmeye de gerek yok. Ama aynı isimden bir dosya olduğu için düzeltilmiş yapalım şunu. Yine aynı şekilde atsın. Direkt bu şekilde export ettiğinizde bakın bu sefer bu hatayı vermeyecek. Bu birinci yolu. Bakın şu anda videom geldi. Masa üstünde. Bu sarı uyarıyı almadım. Şu şekilde duruyor. Ama bunu eğer hardware yaparsanız, hardware yani hızlı şekilde bunda bu hatayı alacaksınız şu anda. Bakın bu hatayı verdi. Direkt olarak XMP hatasına düştü. Ya da ben dün denediğimde olmuştu. Buradan export etmek istediğimde C'ye değil de şunu değiştirelim isterseniz. Gelelim. Bu bilgisayar diyelim. E diyelim. Bakın dün atmışım buraya baya. Bakalım bunda ben dün düzelmişti. Bunda olmadı. Deneme diyelim. Kaydettim. Bakın burada gayet değiştirmedim. Art var şeklinde. Export diyelim. Bakalım aynı hatayı verecek mi burada da. Bakın buraya da attı. Tek sorun yapmış olduğunuz dosyayı C diskine yani işletim sisteminin olduğu diske attığınızda sarı uyarı çıkıyor burada bakın. Gelelim şeye. Gelelim. Videomuz burada var şu anda. Yani iki yolu var şu anda kesin çözebileceğiniz. İşletim sisteminin olduğu yere atmak istediğinizde software'ı seçeceksiniz. Bakın şuradan export kısmından software'ı seçeceksiniz. Yok seçmek istemiyorum yine hardware olarak kullanmak istiyorum diyeceksiniz. İşletim sisteminin olduğu dizine atmayacaksınız. Hard diskinize geleceksiniz. Bundan hariç herhangi birini attığınızda o XMP hatasını vermiyor. İki yol var şu anda kesin. Birincisi tekrar C'ye atmak istiyorsanız yani işletim sisteminin olduğu sürücüye atmak istiyorsanız
hardware değil de software olacak şurası. Ama yok, ben yine hardware'da kullanmak istiyorum diyecekseniz o zaman C'yi atmayacaksınız işletim sistemin olduğu dosyaya, dizine. Burada farklı bir dizini açacaksınız ve e, videonuzun renderını alacaksınız. Bunun çözümü bu kadar arkadaşlar. Dün ben bayağı araştırdım, bilgisayarımı formatladım. Creative Cloud'u yeniden yükledim. Adobe programların hepsini tekrar yeni baştan yükledim. Ama kesin çözüm yolu bu. Açıktan bir de yazacağım. Ha, bu konu hakkında çağrı merkezine destek almak isterseniz Adobe'ye bağlamaktan ziyade CalFix müşteri hizmetleri var. Onun da linkini aşağıya koyacağım. O linkten giderek mobil üzerinden arama yaparsanız size sağlıklı bir şekilde yardımcı olacaklardır. Teknoloji ile ilgili tüm işlemlerinizde bu CalFix teknoloji hattı, destek hattı size yardımcı olacaktır. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Elimden geldiğince yorumlarınızı cevaplamaya çalışacağım. İnşallah faydalı bir video olmuştur.